Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimden bir tarifle geldim. Çocukluğumuzdan beri damaklarımızda yer edinmiş ve büyük aile sofralarında güzel vakitler geçirmemizi sağlamış bu yemeği sizlere anlatıyor olacağım. Karşınızda Kırıkkale usulü yufka üzerinde yeşil mercimekli tavuklu bulgur pilavı. Hazırsanız başlayalım. Malzemelerimize bir göz atalım. 3 su bardağı bulgur, 1 su bardağı yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet tüm tavuk, 1,5 litre su, 3 adet köy yufkası. Malzemelerimiz bu şekilde. Öncelikle yeşil mercimeğimizi ıslatıp 10 dakika kadar suda bekletiyoruz. Daha sonra tavuğumuzu haşlamak için parçalara ayıralım. Eğer tavuk parçalama ile ilgili ayrı bir video isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tavuğumuzu güzelce parçaladık. Haşlamak üzere tavuklarımızı düdüklü tenceremize alabiliriz. Yeteri kadar suyunu da ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp ocağımıza alabiliriz. Islattığımız yeşil mercimeği de derin bir tencereye alıyoruz. Onun da üzerinden yeteri kadar su ilave ettikten sonra haşlanması için ocağa alalım. Mercimeğimiz 10 dakika kadar haşlandıktan sonra pilavımızı yapacağımız tenceremize aktarıyoruz. Daha sonra 3 su bardağı bulguru da tenceremize ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağa alıp pilavımızı ağır ağır pişiriyoruz. Pilavımız kısa sürede suyunu çekip göz göz olacaktır. Tenceremizin kapağını kapatalım. Bir yandan da tavuğumuz haşlanıyor. Gördüğünüz gibi pilavımız göz göz oldu. Pilavımız suyunu çektikten sonra bir kez karıştırıp kapağını da kapatarak dinlenmeye alıyoruz. Pilavımız bir kenarda dinleniyorken biz de sosunu hazırlayalım. Önce 2 yemek kaşığı tereyağını bir sos tenceresine alıp güzelce eritiyoruz. Yağımız güzelce eridi. Lezzet katması açısından bir miktarda zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı salçayı da tenceremize alıyoruz.
Bu ikisini güzelce karıştırıp bir miktar kavuralım. Böylece sosumuzu da hazırlamış olduk. Dinlenmiş olan pilavımızı sosuyla buluşturabiliriz. Daha sonra karabiberi ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi baharatı ve sosuyla birleşen pilavımız renklenmiş oldu. Kapağını kapatıp bir kenara alabiliriz. Bu arada tavuklarımız da güzelce haşlandı. Pilavımızın daha lezzetli olması açısından haşlanmış tavuğumuzun suyundan bir kepçe ekliyoruz. Tavuklarımızı çok da küçük olmayacak şekilde iri parçalar halinde güzelce didikliyoruz. Tepsimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Burada sizlere büyüklerimizin de yaptığı gibi, yani en orijinal haliyle göstermek istiyorum. Temiz bir tepsiye yufkalarımızdan ikisini üst üste olacak şekilde seriyoruz. Dinlenen pilavımızın son hali bu şekilde. Mis gibi kokan pilavımızı yufkalarımızın ortasına güzelce yayıyoruz. Bu arada yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil simgesine tıklamayı unutmayın. Pilavımızı güzelce yaydık. Haşlayıp didiklediğimiz tavuklarımızı da pilavımızın üstüne güzelce serpiyoruz. Gördüğünüz gibi son derece iştah açıcı görünüyor. Pilavımızı ve tavuğumuzu yufkaların üzerine serdikten sonra bunlara eşlik edecek en güzel yancıları da sahneye alabiliriz.
Tepsimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi son derece renkli ve iştah açıcı görünüyor. Serdiğimiz yufkamızın kenarlarından başlayarak parçalar koparıp pilavımızdan ve tavuğumuzdan alarak tadıyor olacağız. Kırıkkale'de büyük aile sofralarının vazgeçilmezi olan bu tarifi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Memleketimden olan bu güzel tarifi umarım sizler de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizlerin de bildiğiniz bu tarz yöresel ve farklı tarifler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de denemek isterim. Bu tarz tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.